Merhaba afalarım, hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Diablo 4 7. sezonda Druid'in Afet Katalizm build'inden bahsedeceğim. Öncelikle bu build'i oynamak için Vesile Fightrit DLC'sine sahip olmak gerekiyor. Çünkü bu build'in bütün hasarı Zan runundan geliyor. Bu runun özelliği aktifleştirdikten sonraki yeteneğimizin garanti olarak aşırı güç uygulamasıdır. Bunu da Druid'in Afet Katalizm yeteneğiyle komboluyoruz. Bu yeteneğin kullanım süresi çok uzun. Mesela bende 26 saniye sürüyor. Ama bekleme süresi kasarak bunu 26 saniyenin altında 23 saniyede bir kullanabiliyorum. Yani sürekli olarak afeti aktif bir şekilde kullanabiliyorum. Buranı aktif ettikten sonra da afet yeteneği kullandığım için afet yeteneği sürekli olarak aşırı güç uyguluyor. Bu da bu build'imizin ana temelini oluşturuyor. Bu build'i oynayabilmek için bekleme süresi kasmamız gerekiyor. Ulti yeteneğimizi bu şekilde kullanmak için bazı itemler ve gereksinimler var. Bunlardan birincisi Druid'in kendi sınıfına özel Ayırdığın amansız iradesi yüzüğü. Bu yüzükte bizim ihtiyacımız olan ulti bekleme süresi azaltma var. Bu yüzüğü bu yüzden kullanıyoruz. Ayrıca yüzde irade de bizim hasarımızı arttırmada gayet önemli rol oynuyor. İkinci itemimiz ise gene Druid'in kendi sınıfına özel Mjolnir yüzüğü. Bu yüzüğü aspekti için kullanıyoruz. Bu yüzüğün aspekti ulti yeteneğimize yıldırım oku etkisi veriyor. Yıldırım oku etkisini almamız ise Paragon'da yıldırım oku hasarı kasıp ultimizin hasarını daha da yükseltmemize yardımcı oluyor. Üçüncü itemimiz ise titrek adım. Bu itemi ulti bekleme süresini daha da azaltmak ve ulti hasarını arttırmak için kullanıyoruz. Dördüncü itemimiz ise fırtına küklemesi. İstediğimizi arttırıp aşırı gücümüzü daha da fazla arttırmamızı sağlıyor. Çünkü irade aşırı güç hasarını arttırıyor. Bu yüzden irade istediğimizi ne kadar çok arttırabilirsek hasarımız da o kadar artar. Asılsız ölüm örtüsünü de bu yüzden kullanıyoruz. Diğer itemlerde kullandığımız aspektleri videonun açıklamasındaki build linkinde bulabilirsiniz. Ayrıca Paragon'da hangi tahtaları ve oymaları kullandığımızı da build linkinde bulabilirsiniz. Build'in oynanışına gelirsek afet yeteneğimizi kullanmadan önce Zan rununu aktif etmemiz lazım. Bunu da iki şekilde yapabilirsiniz. Birincisi Igni runuyla ki bu çok daha kolay. İkincisi ise Bak rununu kullanabilirsiniz. Igni runu ile aktif etmek için afet dışındaki yeteneklerimizi kullanıyoruz. Ve aktifleştirdikten hemen sonra afet yeteneğimizi, ulti yeteneğimizi kullanıyoruz ve aşırı güç vurmaya başlıyoruz. Bunu Baj runu ile yapmak isterseniz öncelikle belli bir mesafe yürümeniz gerekiyor. Run aktif olduktan hemen sonra ulti yeteneğimizi kullanıp tekrar Zan rununu aktif bir hale getiriyoruz ve aşırı güç vurmaya başlıyoruz. Bu build'in kısaca oynanışı böyle. Bundan sonra istediğiniz skill'lere sırasıyla bekleme süresi biten skill'leri kullanabilirsiniz. Yeter ki ulti yeteneğini süresi biter bitmez kullanın ki sürekli aktif olsun. Ve aşırı güç vurmaya devam etsin. Eğer olur da ultilerinizi kullanmayı unutursanız veya zamanı geçerse veya bekleme süresiniz bu kadar yüksek değilse tekrar Zan rununu aktif edip ondan sonra tekrar kullanın. Bu şekilde aşırı güç vurmaya devam edecektir. Eğer Zan rununu aktif etmeden kullanırsanız hasarınız neredeyse hiç olmuyor gibi bir şey. Bir de onu göstereyim isterseniz. Zan rununu aktif etmeden kullanıyorum. Aradaki farkı rakamlardan görebilirsiniz. Çok büyük bir fark oluyor. O yüzden bu build'i oynarken daima bir gözünüz ulti yeteneğinizde olsun. Bu build'i ve nasıl oynanıldığını görmeniz için hit 100. katı temizlediğim kesitle videoyu bitiriyorum. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Eksik ve yanlış anlattığım veya anlamadığınız bir yer varsa yorumlarda belirtin. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Öyleyse hepinize iyi seyirler.